Bugün 3M Boya'nın yöneticisi Mehmet Bey ile beraberiz. Merhaba Mehmet Bey. Merhabalar Salih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, ortalama 3 gündür fabrikanızın çekimlerini yapıyoruz. Sektörel anlamda üretim kalitesini ve kapasitesini geliştirecek birçok yöntemi hayata soktuğunuzu ve daha yenileri için de projeler geliştirdiğinizi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Geleneksel boyacılıkta şu anki sisteminize evrilmenize sebep olan şeyler nelerdi? Şimdi öncelikle ilk sebep tamamıyla bir kalite arzusu. Kalite arzusu yüksek insanların kendini geliştirmek için yaptığı birçok şey var. Biz buna şöyle başladık. Öncelikle kendi işimizi en tabanından en zirvesine aşamaları nelerdir? Bunları öğrenmeye çalıştık. Yaptığımız ürünün kullanan kişi tarafından memnuniyetle karşılanması için ne geliştirmeler yapabileceğimiz adına düşündük. Bunun üzerine bir sürü testler yaptık. Yani biz bu işi yaparken daha bilimsel, daha deneysel çalışmaya çalıştık. Bunlarda da tabii süre geçtikçe elimizde bazı veriler oluştu. İlk önce ürünü teslim aldığımız aşamadan teslim ettiğimiz aşamaya kadar tüm aşamaları kontrol etmeye çalıştık. Kendimize yeni hedefler, yeni adımlar koymaya başladık. Şu an kullanmış olduğunuz QR kod sistemi de birçok işletmede yaşanan problemlerin aslında çözümü. Sisteme dahil edilme süreci nasıl oldu? Bu bahsettiğimiz şeylerin hepsi bir süreçle oluştu. Şimdi öncelikle daha küçük bir yapıdaydık yani. Toplamda 20 kişinin çalıştığı bir firmaydık. Bir ön büro, bir ofis, bir kurumsallık adına yapılması gereken şeylerin ekstra az olduğu bir dönemde çalışıyorduk aslında. Bu dönemlerde yaşadığımız sıkıntıları sürekli not ederdim. Bu aldığım notları düzeltmek adına genelde çalışmalar yaptım. Bunlardan birisi ne olabilir? Mesela sürekli müşterilerden bize malının durumuyla alakalı sorular gelirdi. Ve bu soruları ben içeride birisiyle kontak kurup ondan aldığım verilerle müşterime dönmem gibi bir süreçle bunları işliyorduk. Daha sonra biz bunun bir sorun olduğunu ve çözülmesi gerektiğini düşündük. Kendimize bir yazılım yaptırdık. Bu yazılım neye yarıyor? Biz ürünü geldiği zaman teslim alıyoruz. Ürünün tamamen fotoğrafları çekiliyor. Bu fotoğraflar üründe herhangi bir arıza olup olmadığını ya da üründe eksik adet olup olmadığını bize gösteren en büyük kanıtlar olmuş oluyor aynı zamanda. Ve ürüne bir kod veriliyor. Bu kodla ürün ne yapılacağı, hangi renk boyanacağı, ne zaman sevk edileceği gibi şeyler aslında ürünü bizim teslim aldığımız gün belirlenmiş oluyor. Dolayısıyla müşteri bize malı getirdiği gün ne zaman alacağını ve malın da arıza olup olmadığıyla alakalı tüm bilgiyi edinmiş oluyor. QR kod kısmı ise aslında işin biraz daha şov kısmı. Müşteri kendi ürününe hangi gün ne işlem yaptığını görmek istese bunu da görebiliyor. Üretim aşamasında dışarıda göremediğimiz işlemler yapılıyor bu kapılara. Bunlardan benim en çok dikkatimi çeken de bariyer adını verdiğiniz bir bölme var. Evet. Bu tam olarak nedir? Şimdi işi biraz daha işin mantığını anlayarak gitmemiz daha sağlıklı olabilir. Şimdi öncelikle bizim ürünün üzerine ham zımpara dediğimiz bir yöntem var. Bu ham zımpara dediğimiz yöntem aslında ürünün üzerindeki CNC kusurlarının tesviye edilmesi. O tarz kusurları bertaraf edip ondan sonra bariyer dediğimiz işleme başlıyor. Şimdi bariyer dediğimiz işlem, medefe dediğimiz ürün aslında talaşın yüksek yoğunlukta sıkıştırılmasından oluşan bir malzeme. Dolayısıyla bu malzeme geçirgen. Bizim üzerine uygulayacağımız astarı emmeye daha müsait bir malzeme. Biz bu emişi kesebilmek adına kendimiz yıllarca araştırma yaptık. Sonra İtalya'da bu kullanılan bir teknik olduğunu fark edip onlar daha ziyade oturma gruplarında, banyo mobilyalarında kullandıkları bir malzemeydi. Banyo mobilyasında bunun kullanılması aslında onun su emişini bertaraf eden bir malzeme olduğunu bize en büyük göstergelerinden birisiydi. Zamanla birkaç test yaptık ve baktık ki artık bizim attığımız astar yüzey tarafından emilmemeye başlıyor ve yüzeyde daha homojen bir astar tabakası oluşturabiliyoruz. Aslında boya yaparken en kusurlu alan astarın emildiği ve hani hem kalın ya da hem ince olduğu alan. Şimdi biz aslında işe yaklaşırken genelde şöyle bakıyoruz. Bu iş bilimsel olarak nasıl yapılmalı? Astarın ideal kalınlığı ne olmalı? Ürün hem belli kalınlığı geçmemeli hem belli kalınlığın altında kalmamalı. Bu stabiliteyi oturtmak adına ilk yaptığımız şey yüzeydeki astarı homojen yayabilmek. Bunu yapmak için yüzeydeki kısımların emiş hızını eşitleyebilmek lazım. Biz bu eşitleme adına bariyer dediğimiz uygulamaya başladık. Ve bu uygulamadan çok memnun kaldım. Bu sayede astarın çatlama problemi bertaraf edilmiş oldu. Astar sonrasında da zımparalama işlemleri devam ediyor. Burada makineler tarafından yapıldığını gördüm ben. Evet. Bunun ürün kalitesi açısından tam olarak etkileri ne oranda oluyor? Şimdi makineler tabii her zaman insandan daha stabil çalışabilme özelliğine sahipler. Fakat bizim işimiz de insan her zaman olmak zorunda. Şöyle bir detay var. Şimdi aslında bugün sahip olduğumuz makineler piyasada da herkesin bildiği gibi insanın gerekmeyeceği söylenerek satış yapılan makineler. Fakat bir yerde kaliteden bahsediliyorsa insan gözü orada olmak zorunda. Makinelerin bize sağlamış olduğu aslında bir stabilite. Astarı yaptıktan sonra
mesela bir kalibre uygulamamız var. Yüzeydeki astarın mikron kalınlığını eşitleyebilmek için kullanılan bir makine. Kenarlarda kullandığımız zımpara makineleri daha özel makineler. Yüzeye nazaran daha fazla kenarlar astarla muhatap olduğu için osilasyonlu bir mantıkla kenar zımparalarımız var. Kenar zımparaları da bittikten sonra bu sefer fuga dediğimiz ürünün üzerindeki işleme olan kısımların zımparalanması geliyor devreye. Bunların tamamı aslında üründe bir stabilite ve eşitlik sağlıyor. Bir ürünün en görmediğiniz kısımda yapılan işlemiyle en fazla gözünüzün önünde oluşan kısmı aslında aynı işlerden geçmiş oluyor. O konuda da belli bir standart yakalama açısından makineleşme size ayrıyetten bir imkan sağlıyor diyebiliriz.